Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orvieto'dayız. İtalya'nın en güzel kasabalarından birisi burası. Orvieto'ya biz bu sabah Roma'dan trenle geldik ve şu anda da Orvieto Katedrali'nin önündeyiz. Katedralin yapımına 1200'lü yıllarda başlanmış, dış cephe süslemeleriyle 1969 yılında sona ermiş. Dışarısında sarı kireç taşı ve siyah bazalt taşı ile kaplı. Aynı zamanda içerisini de yansıttığı söyleniyor. Dışarısında mermerler ve heykeller var. Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri ve buranın da kalbi diyebiliriz. Orvieto buranın en sevimli kasabalarından biri. Birçok yerde övgüsünü duymuştuk. Sizinle bugün Orvieto'yu gezeceğiz. Ama öncelikle buraya tren garından nasıl geldik? Hadi bakalım önce onu görelim. Daha sonra yeniden bu meydana dönüp içerideki katedrali ziyaret edelim. Hadi o zaman Orvieto turumuz başlasın. Bugün Orvieto'da gezeceğiz. Hemen arkamda tren istasyonu var. Tren istasyonundan çıkar çıkmaz karşınızda finiküler bulunuyor. Finikülere binerek şehre yukarıya kolaylıkla çıkabilirsiniz. Hemen tren istasyonunun karşısında finikülere geldik. Merkeze çıkmak için bu finiküler sistemini kullanmanız gerekiyor. Biletlerimizi aldık. 1.30 euro kişi başı. Ve buradan geçiyoruz şimdi içeriye. Şimdi finikülerden çıkar çıkmaz tam olarak yan tarafında kuyuya inmek için ticket office var. Bir kişi 5 euro. Bunu öncelikle alın ve öyle inin aşağıya. Şimdi biletlerimizi aldık. Kuyuya doğru gidiyoruz. Şimdi finikülerden çıktık ve ilk önce burada meşhur bir kuyu var. Hemen döner dönmez bakın burada arkadaşlar. Sağ taraftan indiğinizde kuyuya ulaşabilirsiniz. Yarım dakikalık yol. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi Well of St. Patrick'e geldik. Burası St. Patrick kuyusu. Bu kuyunun şöyle bir özelliği var. 1527 yılında yapıldığı söyleniyor. O dönemin en önemli mimarlarından ve mühendislerinden biri Antonio da Sangollo yapmış. Kuyu 1527 yılında Roma'nın ele geçirilmesiyle birlikte Orvieto'ya sığınan Papa 7. Clemens'in kuşatma durumunda şehrin su kaynaklarının yetersiz kalabileceğini düşünmesiyle aslında faaliyete geçiyor. Bunun üstüne bir kuyu yapılması emrini veriyor ama onun ömrü bunun tamamlanmasına yetmiyor. Rivayete göre kuyu ismini İrlanda'daki St. Patrick'in Araf'a geçişini anlatan ortaçağ efsanelerinden aldığı söyleniyor. Kuyu tasarlayan mimar Antonio kuyunun şaftını bir çift sarmal şeklinde ve rampa ile birlikte çerçevelemiş. Böylece su kovası aşağı ve yukarı yönlü aynı anda hareket edebiliyor. Silindir şeklindeki kuyu 54 metre derinliğinde aynı zamanda. Şimdi içeriye gireceğiz. Öncelikle kısa bir tarihi bilgi vermek istedim kuyuyla ilgili. İçeride de devasa kuyuyu görmüş olacağız. Bu arada açılış ve kapanış tarihlerini söyleyeyim. Hafta içi her gün ziyarete açık ama Şubat ayına kadar sabah 10 ile akşam 5 arası, yazında sabah 9 ile akşam 7 arası hizmet vermekte. Hadi şimdi sizinle içeriye girelim ve Orvieto'nun bu en ilginç yerlerinden biri olan kuyuyla gezimiz başlasın. Kuyuya girdik. Tamamen ışığı yukarıdan alıyor gördüğünüz gibi. Sarmal şeklinde. Gerçekten 53 metre derinliği çok yüksek. Şöyle bir başınız dönecek. Gördüğünüz gibi dibi gözükmüyor. Aynı zamanda en dibine indiğiniz zaman da yukarıyı böyle güzel bir şekilde görüyorsunuz. Muhteşem bir yapı. Hadi şimdi içeriye doğru inelim bakalım. Bu şekilde bir taraftan iniyorsunuz. İşin garip tarafı yukarıya çıkanlarla asla karşılaşmıyorsunuz. Çift sarmallı yapılmış. Bakın bir taraftan yukarı çıkıyor, bir taraftan aşağı iniyor. Sanki aynı yerde siz dönüyormuşsunuz gibi görseniz de çıkanların ve inenlerin birbirleriyle karşılaşmaması için yapılmış. Eskiden burada katırların yürüdüğü söyleniyor suyu taşıması için ve onun için basamaklarının böyle büyük yapıldığı söyleniyor. Bir de dediğim gibi çift makara sistemi var.
kova aşağıya inerken suyu yukarıya doğru çıkartıyor. Şimdi ben neredeyse dibine kadar kuyunun ulaştım. Devasa bir kuyu gerçekten. Ama ilginç bir yer. Böyle bir şey görmemiştim. Mutlaka burayı ziyaret edin. Dibine indiğiniz zaman birçok kişinin dilek dilemiş olduğunu görüyorsunuz. Bakın aşağısı parayla kaynıyor. Şurada da bir su seviyesini görüyorsunuz. Yani bir şekilde su kirlenmeseydi dibi gözüküyor aslında. Burada da böyle bir geçit yapmışlar. Aynı zamanda burası ışıklandırılıyor. Noel zamanı da yukarıdan aşağıya doğru böyle perilet ışıklarının indiğini görmüştüm ama artık onları kaldırmışlar. O dönemde gelirseniz güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakın dibi sonu yok kuyunun, devasa bir yer. Biz de dileğimizi diledik ve atıyoruz. Eğer isterseniz Orvieto'ya geldiğinizde her yere ayrı bilet almak istemiyorsanız burada City Pass olayı var. 25 euro civarında bir ücret ödüyorsunuz. Orvieto'da girebileceğiniz her yere ya da birçok yere diyelim bir yıl içerisinde ziyaret edebiliyorsunuz. O gün göremeseniz de birkaç gün bu civardaysanız gelip görebilirsiniz. Aynı zamanda burada tren istasyonundan finikülerle yukarı çıktığınızda şehrin merkezine gitmek için bu otobüsleri kullanabiliyorsunuz. Evet, katedrale karşı kahvelerimizi de içiyoruz. Evet, şuradan da katedrale giriş bileti alabilirsiniz. Öncelikle 5 euro ödüyorsunuz. Daha sonra da bu muhteşem mimariyi gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Burası da Orvieto Katedrali'nin içi. Katedralin en önemli özelliklerinden biri de böyle camlarında vitrayların olması. Çok güzel içeriye güneş yüzmeleri geliyor. Tabii bütün katedrallerde olan bir şey. Bir de gül penceresi var. Birçoğunda daha doğrusu var. O da zaten ayrı bir güzellik katıyor diyebilirim hepsine. Kilisenin hemen karşısında da Etrux Müzesi var. Eğer görmek isterseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz. Şu anda kapalıymış ama burada aynı zamanda underground diye bir yer var. Yani nasıl söyleyeyim, böyle Kapadokya'daki gibi ama tam olarak da öyle değil. Yeraltı odaları gibi yerler var. Oralara da 8 euro vererek girebiliyorsunuz. 3.30'da açılacakmış. O yüzden herhalde biz bugün oraya girmeyiz diye düşünüyorum. Gelmişken aklınızda bulunsun. O da çok güzel bir yere benziyor. Katedral için aldığımız 5 euroluk biletle karşısındaki Emilio Greco Müzesi'ne de giriş yapabiliyormuşuz. Aynı zamanda birkaç yere daha giriş yapılabiliyormuş. Biz Emilio Greco Müzesi'ne geldik. Öncelikle burada böyle sanat eserleri var. Onlara şöyle bir göz atalım. Ondan sonra da çıkalım istedik. Evet, şimdi aldığımız biletlerin üzerinde yazan yerlerden birine daha geldik. Palazzi Papali buranın adı. Buradan da ben size etrafı biraz göstereyim istedim. Bu taraftan böyle dolaşabilirsiniz dedi. İşte giriş buradan. Şimdi içeride neler var sizinle birlikte göreceğiz biz de. Bu gireceğiniz yerlerin hepsi zaten çok ufak yerler. Böyle bir iki dakikada hızlıca giriş yapabilirsiniz. Üzerinde kısaltma olarak Moda yazan yerlere biletinizle giriş yapabiliyorsunuz.
Hemen müzeden çıkınca alttaki yeraltı odalarına geldik. Işık çok yetersiz ama gördüğünüz gibi böyle devam eden odalar var. Aldığınız biletle yine bu underground'u gezebiliyorsunuz. Biletinizin üstündeki detaylara dikkat edin. Bakın hemen katedralin tam karşısında böyle seramik ürünleri yapan bir yer var. Giacomini yazıyor. Çok güzel limonlu tabaklar falan var böyle. Biliyorsunuzdur, limon bu bölgenin simgesi sayılır İtalya'nın genel olarak. Ben çok seviyorum. El yapımı ürünlerin satıldığı bir dükkana geldik. Hemen katedralin çaprazında. Ama ürünler el yapımı olduğu için biraz pahalı. Şu küçük ürünler 10 euro, 15 eurodan başlıyor aşağıdaki. Şimdi şuradan bir şeyler bakmaya geldik. Küçük paninolar varmış. Onlara bakacağız. Ufak bir dükkana geldik. Şimdi buradan neler aldık göstereyim. Burada aslında bir verdure vardı. Patlıcanlı falan bir şeyler vardı içinde, yeşillikli. İşte şu patatesliden falan aldık. Şu kurabiyelerin ikisinden de aldık. Arkada da grissini'ler var. Onlardan aldık. Böyle ufak tatlış bir dükkan. Orvieto'daki Çan Kulesi'ne geldik şimdi. Yukarıya çıktık. Buradan da karşıda hemen Orvieto Katedrali'ni görebiliyorsunuz. Manzarası buranın çok hoş. Böyle ben buraya çıkmışken size şimdi etrafı göstereyim istedim. 3.80 yukarıya çıkmak için 2 kat asansörle çıkıyorsunuz. Sonra çok uzun bir yolu yürüyerek tahta merdivenlerden çıkmanız gerekiyor. Ama manzarası şahane. Hadi manzaraya bakalım. Buradan katedrali görüyorsunuz. Hemen önündeki meydanı, karşısındaki müzeleri ve güzel sokaklarını. Burada birkaç yerde çalışma var gördüğüm kadarıyla. Burası Saat Kulesi. Torre del Morro galiba ismi, etiketleyeceğim. Hemen şu yanda da farklı bir kiliseyi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Orvieto böyle kocaman bir ova içerisine kurulmuş diyebilirim. Etrafı dağlarla çevrili. Buraya papa sık sık geliyormuş ve hatta papalardan birinin galiba yaşadığı yer diye hatırlıyorum. O yüzden İtalyanlar burayı önemsiyor açıkçası kasaba olarak. Roma bir ara saldırıya uğradığı zaman Papa buraya kaçmış ve sığınmış. İşte o nedenle o ilk başta gösterdiğim kuyu yapılmış. Burada bu tür katedraller yapılmış ve durum önemsenmiş. Şu katedralle ilgili de küçük bir bilgi vereyim. Buraya ilk katedral yapılacağı zaman bir bez bulunuyor. Onun bir şekilde İsa'nın üzerinde kanıyla işte çizilmiş İsa bedeni olduğu söyleniyor. Yani bir insan silüeti ama işte kanla çizilmiş. Hemen Papa bunu kutsuyor ve burada bir işaret var diyor. İşte 1200'lü yıllarda bu katedralin buraya yapılması için emir veriyor. O şekilde bir hikaye okudum aşağıda. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Böyle güzel bir kasaba, küçük bir yer ama içinde yine gezilecek yerleri var. Geldiğinizde bir gününüzü de buraya ayırmayı unutmayın. Arabayla gelirseniz yarım günlük de gezebilirsiniz. Şimdi hava güzelken biz dolaşmaya devam edelim. Buradaki sokaklar gerçekten çok tatlı. Neden indik ve böyle dolaşıyorduk. Bakar mısınız? Çok sevimli. Böyle sokak aralarında dolaşmanız da size ilginç şeyleri gösteriyor. Çok tatlı şeyler var. Evet, burası da Piazza della Repubblica. Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Böyle her yerde bir Repubblica bulunuyor. Güzel bir meydan. Bu kasaba Orvieto dün gittiğimiz Foligno'dan çok daha hareketli. Gün boyunca dükkanlar açıktı. Çok güzel bir yer burası. Orvieto'yu mutlaka listenize ekleyin. Bakar mısınız güzelliğe? Ben bayıldım. Hem çok güzel hem çok ufak, kompakt gezmek için bence ideal bir yer. İnsanı yormuyor yani. Şimdi meydana geldik. Şu arkadaki kale gibi olan yere falan bakmak istiyoruz. İşte bir de şurada bir kilise var. Ona bakmak istiyoruz. Şimdi kilisenin içine geldik. Böyle küçük ve ufak bir yer. O yüzden böyle kısaca bir gösteriyorum size sadece. Şimdi Orvieto'nun güzel seyir noktalarından birine geldik. Bakın böyle şu anda bayağı yokuş aşağıya iniyoruz. Manzarası aslında çok tatlı. Gerçekten kasabanın güzelliğine bakar mısınız?
Şurada drone görüntüleri falan da olsa güzel olur. Çok tatlı bir yer. Evet, burada da bir Orvieto kedisi gördük. Kendisi muhtemelen Van ya da bir Ankara kedisi. Sen nerelerden geldin buraya bakayım? Bize biraz sert çıkıyor ama çok güzel ve tombul bir şey. Hemen şöyle aşağıya iniyoruz kasabada. Gün batımının renkleriyle Orvieto kasabası. Çok tatlış, çok sakin. Şu evlerin güzelliğine bakın. Kasabayı çok sevdik. Tam böyle gezilecek bir yer. Böyle gün batımına doğru da çok tatlı gözüküyor açıkçası. Gelirseniz bu taraflara dediğim gibi mutlaka listenizi alın. Şimdi ben buradan birazcık daha şöyle tatlı kasabanın içine doğru geri dönüyoruz. En tepesine kadar çıktık zaten. En uç noktasına geldik. Böyle biraz merkeze doğru geleceğiz. Akşam 7 treniyle Roma'ya dönüyoruz. O yüzden biraz daha vaktimiz var burada. Bir de yemek yemeyi falan düşünüyoruz. Sokaklarda dolaşalım o zaman birazcık. Orvieto'nun en güzel sokaklarından biri de Via della Cava. Şu anda biz de oraya geldik. Bakın çok tatlı bir yer. Gelirseniz bu sokağı da gezmeyi unutmayın. Şimdi Via della Cava'da aynı zamanda Pozza Cava diye bir yer var. Burası birazcık yerin altına doğru Kapadokya'daki gibi odalardan oluşmuş. 4 euro karşılığında inebilirsiniz. Biz bugün gerçekten kule çıkarken çok yorulduk. Bakın burasından bahsediyorum. O yüzden kat kat gördük inişini. İnmek istemedik. Çok hoş bir yere benziyor. O yüzden size tavsiye ederim. Böyle katlardan oluşuyor. Ve geldiğiniz zaman da şöyle şeyler görebilirsiniz. Siz listenizi alın çünkü gördüğünüz gibi ilginç bir yer. Bizim ilk gittiğimiz kuyuya da benziyor açıkçası. Şu anda Palazzo del Popolo'nun önündeyiz Orvieto'da. Orvieto'da bugün günü buradan kapatıyoruz. Burası eski saray. İlk olarak 13. yüzyılda 1. katı yapılmış, yöneticilerin halkla toplantılar yaptığı yerken daha sonra eklentilerle en sonunda Çan Kulesi eklenmiş. Mutlaka buraya gelin ve bu meydanı bu sarayla birlikte görün. Evet, bugün sizinle birlikte Orvieto kasabasını gezdik. İtalya'nın en sevdiğim yerlerinden biri oldu benim için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için ve kanalımın daha fazla kitleye ulaşması için lütfen abone ol tuşuna basarak beni takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de kanalımı paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.